Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda köpeklerdeki davranış problemlerine yaklaşım konusundan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar, Türkiye'de ciddi bir köpek popülasyonu var artık. Eskisi gibi değil. Bilinçli hayvan sahipleri de var, iyi üreticiler var ama bunun yanı sıra merdiven altı üretimler var veyahut da bilinçsiz köpek sahipleri var. Köpeklerde davranış problemleri tıpkı insanlarda olduğu gibi köpeklerde de aynı şekilde davranış problemli bireylere rastlamak olasılık dahilinde. Nasıl insanda da çevresel faktörlere bağlı olarak hayatın getirdikleri stresli yaşantı modelleri veyahut da genetik aktarımlı olan şeylere bağlı olarak davranış problemleri şekilleniyorsa köpeklerde de aynı şekilde davranış problemleri olabiliyor. Onlar da birer birey, karakterleri var, doğumdan gelen genetik aktarımları var. Dolayısıyla onlarda da davranış problemleri görülebiliyor. Köpeklerde davranış problemlerinin kökenlerine baktığımız zaman belli başlı sebepler var. Genetik faktörler, yani atalarından aktarılan bir takım genle geçen davranış problemleri veyahut da davranış problemlerine sebebiyet veren genetik aktarımlı hastalıklar söz konusu olabiliyor ve buna bağlı olarak köpeklerde genetik kökenli davranış problemlerine rastlayabiliyoruz. Bunun haricinde yine kimyasal nedenli olan ya da patolojik kökenli olan köpeğin beyin kimyasını bozacak metabolizma hastalıkları veyahut da bu tip davranış problemlerine sebebiyet verebilecek olan patolojik hastalıkların sonuçları olarak patolojik problemlere bağlı olarak da davranış problemleri görülebiliyor. Ama en yüksek yüzde köpek insanla yaşayan bir canlı olduğu için insanla yaşamanın getirdiği ya da doğasının dışında bir ortamda yaşamanın getirdiği olgulara bağlı olarak, çevresel faktörlere bağlı, insan eliyle yapılan yanlış manipülasyonlara bağlı olarak edindiği davranış problemleri çok daha fazla ve çok daha sıkıntı verecek pozisyonda, istatistik olarak yüksek. Ve dediğim gibi insanla birlikte yaşamak ve kendi doğasına uygun olmayan bir hayata endekslenmeye çalışılması köpeklerin birçok davranış problemini edinmesine sebebiyet veriyor. Yalnız burada çok önemli bir nokta var. Ve bu yine Türkiye'de bizim istatistiki olarak yaptığımız çalışmalardan bir tanesinin sonucudur. İnsanların, yani köpek sahiplerinin çoğunun davranış problemi olarak köpeklerinde nitelendirdiği birçok davranış maalesef istenmeyen davranış. Yani bizlerin ya da hayvan sahiplerinin istemediği davranışlar ve biz bunları davranış problemi sınıfı içerisine dahil etmiyoruz. Neden etmiyoruz? Çünkü istenmeyen davranış başka bir şey, davranış problemi olarak ele alınması gereken şeyler başka şeyler. Örneğin hayvan sahipleriyle yapılan istatistiki çalışmalarda mesela diyor ki köpeğim halıya çiş yapıyor, davranış problemi var. Bunu bir davranış problemi olarak düşünülüyor. Sorduğunuz zaman köpeğin yavru olduğu, düzgün dışarıya çıkartılmadığı gibi dataları aldığınız zaman köpek ne yapsın? Tabii ki gidip halıya yapıyor. Doğru bir yönlendirme olmadığı zaman köpeğin bunu algılaması ya da yönlenmesi zaten mümkün değil, tahmin ettiğiniz gibi. Dolayısıyla da bunu bir davranış problemi olarak algılamamak gerekiyor. Ya da köpeği düzgün egzersize etmemek, stres altında bırakmak ve bu stres altında kalmaya bağlı olarak köpeğin obje kemirmesi, işte en sevdiğiniz koltuğu kemirmesi, terliklerinizi kemirmesi, ayakkabılarınızı kemirmesi, cep telefonunuzu kemirmesi hayvan sahibinde bir davranış problemi olarak nitelendiriliyor. Oysa ki bu hayvan düzgün egzersize edilse kemirebileceği, biliyorsunuz köpeklerde çiğneme davranışı, mastikasyon dediğimiz davranış antistres hormonlarının salgılanmasını sağlayan bir olgu. Dolayısıyla da siz alternatif sunarsanız, yani köpeğin kemirebileceği nitelikli ürünleri, köpeklere özel üretilmiş nitelikli doğal ürünleri köpeğe sunarsanız köpek niçin gidip kapınızı kemirsin, niçin gidip ayakkabınızı kemirsin, niçin gidip işte atıyorum halınızı parçalasın ya da eşyalarınızı parçalasın. Buradaki olgu çok önemli. Davranış problemi istenmeyen davranıştan ayırt edilmesi gereken bir şey. Bir diğer önemli olan nokta da davranış problemlerine yaklaşım. İnsanla yaşamanın getirdiği sonuç olarak köpeklerde de anksiyeteden tutun da obsesif kompulsif bozukluklara kadar, yani insanlarda gördüğümüz birçok davranış probleminin yansımaları ya da benzerleri ya da aynılarını köpeklerde de gözlemlemek mümkün. Çünkü evcilleşme, domestikasyon en üst sınırında olan canlı köpek. Yani insana çok yakın ve sürekli dirsek teması içerisinde ve biz
bu pozisyonda olan bir canlıyı, insanla ciddi yakınlığı olan bir canlının zaten insan davranışlarından etkilenmeme ihtimali yok. Ve bu işte separatif anksiyete, obsesif kompulsif bozukluklar, stereotipik davranış bozuklukları gibi davranış bozukluklarını köpeklerde görmemizin ana nedeni insanla bir arada yaşama zorlanmak. Yani evcilleşme sürecinde içgüdülerini büyük ölçüde kaybetmiş olması ve buna bağlı olarak da davranış problemlerinin edinme ihtimalinin artması. Yine dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi, özellikle köpek eğitimi yapan arkadaşlarım veyahut da hayvan sahiplerinin bu ayrımı yapabilmesi. Yani ilk başta şunu ayırt etmesi gerekiyor: köpeğimdeki davranış bozukluğu mu yoksa istenmeyen davranış mı? Bunun analizinin yapılması çok çok önemli. Eğer bir davranış problemi tespiti yapıldıysa, yani olgunun bir davranış problemi olduğuna kanaat getirildiyse, ilk önce genetik faktörlerin eliminasyonu, daha sonra patolojik bir olgunun olup olmadığı, yani köpeğin vücut metabolizma fizyolojisinde bir yanlışlık olup olmadığı, yani bir hastalığının olup olmadığı ve bunun yansıması şeklinde davranış bozukluğunun gelişip gelişmediği konusunda bir karara varmak gerekiyor. Eğer bunların ikisini de eliyorsanız, o zaman davranışsal yaklaşım devreye girmesi gerekiyor. Maalesef Türkiye'de davranış problemleri ya da istenmeyen davranışlarının çözümünün eğitim olduğu, sadece eğitim olduğu zannediliyor. Bu yanlışlığa kapılmamak gerekiyor. Çünkü her şeyin çözümü eğitim değil. Eğitim birçok konuda destektir. Destek olur hayvanın davranış problemlerinin eliminasyonu konusunda veyahut da istenmeyen davranışların, ama birebir çözüm değildir arkadaşlar. O yüzden bu ayrımları iyi yapmak gerekiyor. Yani şunun gibi düşünmeyeceğiz: stereotipik bir davranış bozukluğu olan, örneğin kuyruk kovalama davranışı olan ve bu stereotipiye dönüşmüş olan, yani kontrolsüz kendini tekrar eden şekilde hayvanda davranış bozukluğuna dönüşmüş olan bir köpekte verelim, temel itaat programı alsın, geçer gibi bir yaklaşım doğru bir yaklaşım değil. O yüzden aslında köpek eğitimiyle yakından ilgilenen herkesin eser miktarda davranış problemleri, kökenleri neler olabileceği konusunda eser miktarda bilgisinin olması ve bu ayrımı yapabilmesi gerekiyor. Ve eğer davranış problemi tespiti söz konusuysa mutlaka davranışçılardan destek alması, bu konuda bilimsel altyapısı olan kişilerden destek alması gerekiyor. Maalesef Türkiye'de bu tip şeyler kulaktan dolma bilgilerle hayvanın deneme tahtasına döndürülmesi, herkesin eline atıp bir şey yapmaya çalışmasıyla sonuçlanıyor. Bu da tabii ki köpeğin davranış probleminin halledilebilmesini imkansız kıldığı gibi daha da kötüye gitmesine sebebiyet verebiliyor. Yani her şeyin çözümü eğitim değil. Eğitim, dediğim gibi, destek olarak düşünülebilecek bir şey. Her konuda değil ama destek olabiliyor birçok davranış probleminin eliminasyonunda, ama başlı başına çözüm değil. Şunun gibi düşünmek gerekiyor: İşte bir çocuğunuz var, çocuğunuzda da obsesif kompulsif bozukluk var. Okey, atıyorum kolejine yazdırın geçer demek gibi saçma bir yaklaşım olur. Yani her şeyin çözümü eğitim değil. Dolayısıyla bütün köpek sahipleri için özellikle dikkat edilmesi gereken unsur, eğer köpeklerinde normalin dışında bir takım davranışlar geliştiyse, normal kabul edin. Gerçi normalde kişiden kişiye değişebilen bir kavram ama genelleme içerisinde konuşuyorum. İlk önce bu olgunun davranış problemi mi yoksa istenmeyen davranış olduğu mu, bunun ayrımının yapılması, daha sonra eğer davranış problemi olduğuna kanaat getirildiyse, biraz önce bahsettiğim gibi patolojik bir kökenim var, genetik bir kökenim var ya da çevresel faktörlere bağlı ya da posttravmatik kökenli mi değil mi, bunların hepsinin ayrımının yapılması ve yaklaşımın daha sonra organize edilmesi gerekiyor. Ve davranış problemlerinde daha çok yardım alınması gereken kişiler bilimsel altyapısı olan, özellikle veteriner hekim kökenli olan, davranış konusunda uzmanlaşmış ya da kendini yetiştirmiş ya da bu konuda tecrübe sahibi olan kişilere danışılması. Çünkü her şeyin çözümü sadece köpek eğitimiyle ilgilenen insanlar tarafından oluşturulmuyor. Davranış problemlerinde davranışçı yaklaşım oldukça önemli. O yüzden bu tip bir probleminiz varsa, söylediğim sıralamada destek alırken mutlaka doğru insanlarla temas ve diyalog içerisinde olmaya dikkat etmenizi tavsiye ederim.